Herkese merhaba tekrar. Bugün buzulların oluşturduğu bir göle geldik. Gölde bir sürü zaten buz parçacıkları hala duruyor. Arkamda hemen görüyorsunuz. Bu buzullar buranın en büyük buzulundan kırılan parçalarla oluşmuş. Ayrıca gölde bir sürü fok ve kuş çeşidi var. Hepsini teker teker kaydettim. Şu anda gün batımı burada. Arkamda komple aslında görebiliyorsunuz. Şu buzul buradan başlıyor, arkamdan buraya kadar devam ediyor. İzlanda'da birçok benzin istasyonunda aracınızı ücretsiz yıkayabileceğiniz bu yerler bulunuyor. Bunun sebebi tahminimce aracınızı İzlanda'da çok kolay kirletebiliyorsunuz. Birçok yolda asfalt yok. Ayrıca ülkede temiz suyun bol olduğunu düşününce bizi çok da şaşırtmadı. Bugün de çok az bilinen bir yere gidiyoruz. Daha yeni keşfedilmiş. Bilenler de sanırım daha önceden saklıyorlarmış kendi aralarında. Çok güzel bir kanyon. Hatta Jurassic Park'a benzediğini söylüyorlar. Şu an ben daha yeni görmeye başladım. Bayağı güzel. Az yolu da çekeyim bu arada, nasıl yürüdüğümüzü göstereyim. Fransız çift Kara ve Tom bizi sadece tırmanış yapanların kalabildikleri bir kamp alanına davet ettiler. Onlarla önümüzdeki haftalarda beraber yapacağımız doğa yürüyüşü ve offroad planlarımız hakkında konuştuk. Adanın iç kısmında yer alan yollara sadece 4x4 araçlar girebiliyor. Fakat bazı nehirler bizim 4x4 aracımız için yüksek. O yüzden hangi nehirlerden geçebileceğimiz konusunda bir ön araştırma yaptık. Hatta internete yüklenmiş yol videolarını izledik. Sonrasında ayrıldık fakat başka bir kanyonda buluşmak üzere sözleştik. Kara ile Tom bizim gibi 3 aile İzlanda'ya geldiler. Onlarla Danimarka'dan gemiye binerken tanıştık. Kendileri bizi Fransa hakkında yazdığımız kitaptan tanıyorlarmış. O sayede gemiye binmeden tanışmış olduk. Bugün başka bir kanyona geldik. Buradaki kanyonda özellikle Justin Bieber bir tane video klibini çekmiş. Ve orada hatta buradaki yürümesi gereken yerde yürümüş. O yüzden o klibi bayağı tepki çekmiş. Başka bir şey daha göstereceğim burada. Burası da önümüzdeki ay gireceğimiz içerideki kısım aslında. Burası da pist diye geçiyor. Efrot olarak geçiyor ayrıca. Her zaman açık değil. Sadece yazları açılıyor. Biz de önümüzdeki ay gideceğiz. Bunda birçok sebebi var. Bunu da ilerleyen videolarda anlatacağım. Şu an biraz erken. Bu sefer kolayı sürecek. Hoş geldiniz. Kara ve Tom ile birlikte araçla erişimi zor bir deniz feneri doğru sürmeye başladık. Onların aracı 4x4 olmadığı için araçlarını pist denilen yola girmeden park ettiler. Sonrasında hep beraber bizim aracımızla devam ettik. Yolun büyük bir kısmı ıslak kum olduğundan kolayca sürmeye devam ettik. Sonlara doğru kuru kumda gitmeye başladıkça sürüş zorlaşmaya başladı. Fazla zorlamadan deniz fenerine yakın bir yerde aracı bırakıp yürümeye başladık. Aynı zamanda deniz fenerinin hemen yanında denizciler için yapılmış sığınma evinde beraber bir şeyler yiyip içerek yıllar önce yapılan bu evde keyifli bir vakit geçirdik. İçeride yıllar öncesinden kalma telsiz, yatak, yorgan ve ilk yardım malzemeleri bize zamanda yolculuk yaptırdı. Deniz fenerini göreceğiz diye buraya kadar sürdük. Son halimiz bu şekilde.
kanyondan çıkana kadar geri geri sürdüm. Ondan sonra ıslak zemine geçince arabayı çevirerek devam etmeye başladım. I tried to hide. There's a door straight to my mind. You're gone but still reside. Ertesi gün buradaki en eski yerleşim yerlerinden birisinin olduğu bir doğa yürüyüş rotasını beraber yaptık. Karavanda izole bir yaşam geçirdiğimiz için birileriyle beraber bir şeyler yapmak bize bayağı iyi geldi. Ne yiyoruz bugün Chloe? Mercimek çorbası. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hatta arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bana en büyük desteği bu şekilde olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bay bay.